Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelleri yapacağız. Daha önce bu şekilde daha kalın bir iple tek renkli olan modelini göstermiştim. Yapılışları aynı. Bu sefer bu videoda hem iki renkli oluşunu hem de daha ince ipli oluşunu ve bu kenar detayını sizlerle göstermek istedim. Diğer modelde bu kenar detayı yoktu. Bunda 2 mm koton makrame kullandım. Bunda da %100 koton ip kullandım. İsterseniz kenar detayını bu şekilde kenar rengi yapıp ucuna iz sürme yaparak orta rengi ekleyebilirsiniz. Ya da bunun gibi isterseniz kenarındaki detayı orta renginde yapabilirsiniz. Bu kenar detaylarına bayıldım. Ben bu kenar detayını son sırada yaptım. Eğer bu size çok aşağıda geliyorsa burada son 2 sıra kala da yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz olabilir. Videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Videolarımıza destek için beğen ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu modeli yaparken bu orta kısmına yaklaşık 40 metre ip gidiyor. Ben arka kısmını da bu şekilde yaptım. Aynı yaptım. Arka kısmına da aynı şekilde motifte 40. Bu etrafına, arkanın da etrafına toplamda 170 metre ip gidiyor. Bu fırfır kısmına da 40 metre ip gidiyor. Bu hesaplamayı yaparak modelinizi yapabilirsiniz. Benim yastıklarım 35'e 35 santim. Eğer bu şekilde renkli yapacaksanız 40 öne 40 arkaya 40 da etrafına toplamda 120 metre renkli ip gidiyor. Sadece şu ekru kısmına 170 metre ip gidiyor. Eğer bu şekilde yaparsanız renkli kısmına 40, 40 arkaya 80, 80 metre renkli kısım gidiyor. Bu şekilde yaparsanız 210 metrede ekru ip gidiyor. Modelin yapılışı çok kolay. En çok bu makrome ipte duruşunu beğendim. Daha sert olduğu için daha hoş duruyor. %100 koton ip yumuşak olduğu için sürekli düzeltme ihtiyacı duruyor. İkisinin görüntüsü bu şekilde. Sizler hangisini beğeniyorsanız o ipleri tercih edebilirsiniz. Türkiye'deki 2 milimetreler benim kullandığım ipe göre biraz daha sert olabilir. Daha ince makrome ipler de seçebilirsiniz. 1,5 milimetre ya da 1 milimetre koton makromeler varsa o ipleri de tercih edebilirsiniz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Burada Hobby Lobby mağazasından alıyorum. 2 milimetre koton makrome ip kullandım. Bunda da %100 koton ip. Sizler bulunduğunuz bölgede bildiğiniz markaları kullanabilirsiniz. Normal battaniye ipleriyle de deneyebilirsiniz. Artan iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu modeli isterseniz minderlerde de kullanabilirsiniz. Sandalye minderlerinize dekoratif amaçlı da bunu yapabilirsiniz. Minderlerde de güzel duracaktır. Eğer bunu dikdörtgen bir yastık yapmak isterseniz iki kare motifi birleştirip sonra bu kenarlık detayını yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Kısa ipimi orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından tutuyorum. Bu ipin arkasından tığımı geçirip bu parmağımdaki ipi alıyorum. Bir tur çevirerek bir sık iğne yapıyorum. İpimi burada sabitliyorum. 3 zincir. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Bu 1. Sihirli halka içerisinde toplam 16 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6. Bu şekilde toplam 16 tane trabzan yapıyoruz. Toplam 16 tane yaptım. Halkamı iyice sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Sonra bu ilk yaptığım tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum bu şekilde. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 4 zincir yapıyorum. 3 zincir ilk trabzanımız için, 1 zincir de aradaki zincir için, toplamda 4 zincir yapıyoruz. Tığımı doluyorum. Trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Bu sırada aralarda bir zincir, her trabzanın tepesine bir tane trabzan olacak. Toplamda 16 tane trabzan olacak. Aralarda bir zincir. Bu sırada bu şekilde kolay bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz.
Toplamda 16 tane trabzan oluyor. Toplamda 16 trabzan yaptım. Son aradaki bir zinciri çekerek burada sıramı birleştiriyorum. 3. zincirin içinden batarak ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Bu sırada da hep trabzan yapacağız. 3 zincir, bu bizim ilk trabzanımız, yani bu trabzanın tepesine yapmış olduğumuz ilk trabzan sayılıyor. Bu aralarda birer zincir çektiğimiz yerde de boşluklarda 2 trabzan yapacağız. 1 2 trabzanın tepesine bir trabzan yapıyoruz. Boşluklarda 2 trabzan. Trabzanın tepesine birer tane trabzan. Bu sırada hep böyle olacak. Boşlukta 2, trabzanın tepesine 1. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğun içine de 2 trabzan yapıyorum. Ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir, 2 trabzan tepesi atlıyoruz. Üçüncüye sık iğne yapıyoruz. Yani bu ikinci sırada olan trabzanların tepesine batacağız hep. 2 tane atlıyoruz. Üçüncü, yani bu trabzan tepesine batıyoruz. 3 zincir, 1 2 3, 3 zincir, 1 2 3, yani bunun tepesine. 3 zincir, 1 2 3. Şimdi köşe işlemini yapacağız. Köşelerde 5 zincir yapıyoruz. 5 zincir. Ama aradaki sayı aynı oluyor. 1 2 üçüncüye. Üçüncünün üzerine bir sık iğne. Köşeyi yaptıktan sonra tekrar bu işlemi yapıyoruz. 3 tane 3 zincir. 3 zincir. 1 2 3, bunun tepesine. 3 zincir. 1 2 3, bunun tepesine. 3 zincir. 1 2 3, bunun tepesine. Tekrar 3 tane üçlü zincir boşluğu yaptık. Şimdi köşeyi yapıyoruz 5 zincirle. 1 2 3 4 5, 1 2 üçüncü, yani bunun tepesine. İkinci köşeyi de yaptım. Şimdi tekrar bu 3 taneyi yapacağım. Sonra 3. köşe. Tekrar bu 3 taneyi yaptıktan sonra da en son 4. köşeyi yapacağız. Bu şekilde toplam 4 tane köşe olacak. Bu şekilde de toplam 4 tane kenar olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şu anda tam 3 tane köşem oldu. Sonuncusunda köşe yapıyorum. 4. köşemi yapmış oluyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir yaptım. Bunun tepesine batıyorum, yani başladığım yere. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek bu şekilde sıramı birleştiriyorum. Bu sırada bitmiş oluyor. Ve yeni sıraya başlıyoruz. Benim bunun tam ortasından başlamam gerekiyor. Zincirlerin üzerinden iz sürme yaparak ortaya kadar geliyorum. İkincinin içinden biri. Şimdi bir sık iğne yapıyorum boşlukta. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa gidiyorum. Yani bu 3 tane yapmıştık. Onun ortasındakine yaprak yapıyoruz. Trabzan yapmaya başlıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 ve 3. 4. trabzanı üçlü trabzan yapıyoruz. Yani 2 sefer tığıma doluyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde hiç zincir çekmeden trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde toplam 4 tane oluyor. Arada bir zincir. Tekrar 2 sefer tığımı doluyorum. Burada sonuncusu böyle. Burada da başlangıcını öyle yapıyoruz. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 sefer doladım. Sonra normal trabzan yapmaya başlıyorum.
Bir tane ikili trabzan yaptım. 2 tane ikili trabzan yaptım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Toplamda 4 oldu. Şimdi hiç zincir çekmeden bu boşluğa geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar hiç zincir çekmeden bu köşe boşluğuna gelerek köşe yapıyoruz. Köşe yaparken de aynı bunun gibi ama bir sayı fazla olacak. Hiç zincir çekmeden boşluğa geliyorum. İkili trabzan yapmaya başlıyorum. Burada toplam 4 tane ikili trabzanı yapacağız. 1 2 3 4. Aynı buradaki gibi sonuncuyu üçlü trabzan yapacağız. Yani beşinciyi tığımı 2 sefer doluyorum. Boşluk içerisinde üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu köşeleri ortadaki yapraklara göre bir tık uzun oluyor. Düz olmasını sağlamak için, bu motiflerin düz olmasını sağlamak için bir tık büyük oluyor köşedekiler ve arada da 3 zincir yapıyoruz. Tekrar burada köşe işlemi yapacağız çünkü. Tekrar 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 3. Aynı buradaki gibi 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ilk başladığımızda toplamla 5 oluyor. Şimdi hiç zincir çekmeden buradaki boşluğa giderek bir sık iğne yapıyoruz boşlukta. Tekrar hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gelip yaprak yapmaya başlıyoruz. Yani bu yaprağı yapmaya başlıyoruz. Bir küçük, bir büyük yapıyoruz. Şimdi küçük olanı yapmaya başlıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 4. trabzanı üçlü yapıyoruz. 2 sefer tığımıza doluyoruz. 2 sefer doladıklarımızı son seferde ikisini birlikte. Arada bir zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Bir sefer tığımı doluyorum. 1 2 3. trabzanımı da yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gidip bir sık iğne yapıyorum. Orta yaprağı bitirdik. Şimdi buraya 5 tane zincir çektiğimiz yere bu köşeyi yapıyoruz tekrar. Bu köşeler bunlardan büyük oluyor. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Boşluğa gelerek 4 ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Şimdi 5.'yi 2 sefer dolayarak yapıyoruz. 1 2. Bu şekilde toplam 5 oluyor. Arada 3 zincir. Tığımızı 2 sefer doluyoruz. Boşluk içerisinde trabzanımı yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapmaya başlıyorum. Aynı boşluk içerisinde 2 3 4 ikili, bu ilk başladığımızda 5 oluyor. Boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 4 tane orta yaprak, 4 tane de köşe oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da köşe yaptım. Hiç zincir çekmeden bu başlangıçta yaptığım sık iğnenin oraya batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıramı buraya sabitliyorum. Buradan isterseniz zincir çekerek de başlayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi bu ortadan da başlayabilirsiniz. Ben şimdi bu ortaya kadar iz sürme yapacağım. Oradan başlayacağım. Trabzanların arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Arka telinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde ortaya kadar yapıyorum. En sonunda ortada bir sık iğne yapıyorum. Arada 4 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu arada yaptığımız sık iğnenin üzerine batarak ipimi alıyorum.
Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte bu şekilde üçlü trabzan yapıyorum. 6 zincir, normal tığıma bir sefer doluyorum. Bu köşe boşluğunda 3 zincir çektiğimiz yerde bir trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir, tığıma tekrar doluyorum. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. 6 zincir, yani buradaki gibi 6 zincir yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu arada yaptığımız sık iğnenin üzerine batarak üçlü trabzan yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı en son ikisini birlikte. 1, 2, 3, 4. Bu orta yaprağımızı, yani bir zincir çektiğimiz yere batarak bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bu ortada sık iğne yaptığımız yerin tepesine batarak ilk önce 2 sefer doladıklarımı, ikisini birlikte. 6 zincir. Şimdi tekrar köşe işlemini yapıyoruz. Aynı buradaki gibi. Tığıma bir sefer doluyorum. Boşlukta bir trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. Boşlukta tekrar bir trabzan yapıyorum. Köşeyi böyle yapıyorum. Aynı şekilde 6 zincir, üçlü trabzan, 4 zincir, bir sık iğne. Aynı burada yaptığımız işlemleri buralarda da tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son köşeyi de yaptım. En son bu ikisinin ortasına da batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı son ikisini birlikte. Şimdi burada 4 zinciri yaparak başlangıç noktasında birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. Bu yaptığım sık iğnenin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi keseceğim. Renk değiştireceğim. Eğer siz burada aynı renkte devam edecekseniz burada trabzanı yapmaya başlayabilirsiniz. Ben renk değiştireceğim için ipimi kesiyorum. Ekru renk kullanıyorum şimdi etrafına. Bir zincir çekiyorum. Bunu istediğiniz yerde başlayabilirsiniz. Ben bittiğim yerde başlayacağım. Arka teline batıyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu ipimi burada sabitliyorum. Burada isterseniz direkt boşluklara da batabilirsiniz. İsterseniz benim gibi direkt zincirlerin içine de batabilirsiniz. Zincirlerin içine batınca daha hoş durdu. 2 zincir ilk trabzan için. Şimdi sıradaki zincirin üzerine gidiyorum. Bu aralarda kaç zincir varsa o kadar trabzan yapacağız. Burada 4 zincir vardı. Arada 4 trabzan. Burada 6 tane zincir vardı. Burada 6 tane trabzan yapacağım. Şimdi tığımı doluyorum. Burada ilk zincirin arka teline batarak trabzan yapmaya başlıyorum. Bu iplerimi de dolaştıracağım. Bu birinci trabzan. Tekrar tığımı doluyorum. İkinci zincirin arka telinden beri tığımı batırıyorum. Bu iplerimi de gezdiriyorum kendimle. 2, üçüncü zincirin arka telinden 3, bu şekilde arkası da temiz durmuş oluyor. Dördüncü zincirin arka telinden beri trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu trabzanın arka telinden, bu trabzanların üzerine hep birer tane yapıyoruz. Burada 6 tane zincir vardı. 6 tane trabzan yapıyorum. Zincirlerin arka teline batıyorum. Beş ve 6.
trabzanın da arka telinden beri bir trabzan yapıyorum. Şimdi köşelerde 2 bu tarafa 2 bu tarafa yapacağız. Burada zincir 3 tane var. İlk zincirin arka teline, ikinci zincirin arka teline, arada 3 zincir. Tekrar bu son battığım zincirin içine tekrar bir trabzan yapıyorum. Sonra buradaki kenarda kalan bir zincirin içinden beri bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Burada 6 zincir vardı, 6 trabzan, burada 4 zincir vardı, 4 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde trabzanın arkasındaki tel, zincirlerin arka tellerine, İsterseniz direkt bu şekilde boşlukta da trabzan yapabilirsiniz. Ben farkını göstereyim. Hangisi daha hoşunuza giderse öyle yapın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan, tepesine de bir trabzan. Bu şekilde. Zincirde böyle görünüyor. Zincirin içinde bu şekilde görünüyor. Ama boşlukta yaparsanız da bu şekilde görünüyor. İki türlü de yapabilirsiniz. Hangi görüntü hoşunuza gidiyorsa o şekilde devam edin. Ben zincirlerin içine yapıyorum. O şekilde daha hoşuma gitti. Bu şekilde arka tellerini kaç zincir varsa o kadar trabzan yapıyoruz. Hiç çoğaltma yapmıyoruz. Sadece köşelerde çoğaltıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bu ilk yaptığım tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi ikinci sıra trabzana başlayacağız. Trabzanların üzerine birer tane, sadece köşelerde aynı burada yaptığımız gibi 2 bu tarafa 2 bu tarafa yaparak çoğaltma işlemini köşelerden yapacağız. 2 zincir ilk trabzan için, sıradaki trabzanın tepesine batarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde hepsinin üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Köşeye kadar hepsinin üzerine birer tane yapıyoruz. Ben ikisini birlikte bu şekilde yapıyorum. Eğer isterseniz sadece arka telinde yapmaya da devam edebilirsiniz. Aynı buradaki gibi. Bu şekilde arka tellerini yaparak da devam edebilirsiniz. Ben daha kolay ilerlemek için direkt ikisinin üzerine batacağım. İki türlü de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Köşeye kadar geldim. Köşede buradaki gibi zincirin içine batmayacağım. Aynı buradaki gibi boşluğun içinde yapacağım. Alt sırada kendi rengi olduğu için çok kötü durmuyor. Ama burada renkli olunca burası farklı renk, burası farklı. Boşlukta biraz kötü duruyor. Arada 3 zincir. Tekrar boşlukta 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Şimdi bu tarafın bütün trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Hiç çoğaltma yapmıyoruz. Artık sadece köşelerde çoğaltma yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şu anda motif böyle duruyor ama normalde böyle gergin duracak. O zaman motif daha iyi duruyor. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. 2 zincir, sıradaki trabzanın tepesine trabzan yaparak başlıyorum. Bu şekilde yastığımızın büyüklüğünce yapıyoruz. Yastığımızı aynı bu son sırayı tekrar ederek yapmak istediğimiz büyüklüğe kadar yapıyoruz. Şimdi yastığımı ölçüyorum. Bu kenarda son bir sıra daha yapınca yastığımın ölçüsüne ulaşacak. Yastığımızı ölçüyoruz. Son bir sırayı yapmıyoruz. Bir sıra ipinize göre bu sıra değişikliği, yastığın ölçüsüne göre bu sıra değişikliği farklı olabilir. Ben şimdi
5 sıra yaptım. 6. sırayı normalde yaptığımız trabzan gibi yapmayacağız. Arka teline batacağız. O şekilde trabzanları yapacağız. Normalde hep ikili olarak batmıştık bu trabzanları yaparken, ama son sırayı yaparken 2 zincir arka teline batarak trabzanları yapıyoruz. Çünkü ön teline yaprak yapacağız. Yapılış şekli aynı. Bütün trabzanların üzerine bir trabzan, köşede 2 trabzan. Hep arka tellerine batıyoruz bu şekilde. Bu şekilde ikisini birlikte yapmıyoruz. Son sırayı arka teline batarak normal trabzan yapıyoruz. Son sırayı bu şekilde yapıyoruz. Köşede de aynı burada köşede yaptığımız gibi zincirlere batarak aynı şekilde bu köşeyi de yapıyoruz. Bu şekilde köşeye kadar yapalım ve sıra sonuna kadar yapalım. Köşeye kadar geldim. Aynı burada yaptığımız gibi ilk zincirin arka telinden, ikinci zincirin arka telinden, arada 3 zincir, en son battığım zincirin içinden tekrar trabzan yapıyorum. Sonra sıradaki zincirin arka telinden bu şekilde köşeyi yapıyoruz. Tekrar bu tarafında trabzanların arka telinden batarak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sonuncu sıraya kadar normal ikisini birlikte yaptım. Sonuncu sırada arka tellerine. İsterseniz burada da bu görüntüyü vermek istiyorsanız böyle arka tellerine batarak da her sırada yapabilirsiniz. Arka parçanın da son sırasını normal bir şekilde yapıyorum. Bu şekilde yapmanıza gerek yok. Aynı sıralardan devam edip 6. sırasını normal yapabilirsiniz. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapıyorum. Arkayı da tamamlıyorum. Ondan sonra yaprak kısmını gösteriyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bu ilk yaptığım tepesine batıyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirip burada ipimi kesiyorum. Köşeden başlayacağız yaprak yapmaya. Bir zincir yapıyorum. Burada zincirler var. Burada trabzanın tepesinden beri başlıyorum. İlmeğimi oradan geçirip ipimi buraya sabitliyorum. Bu ipi de arkaya doğru çekeceğim. Arkada kalsın. Şimdi aralarda hep 3 zincir yapacağız. Aynı burada yaptığımız gibi, şu ortada yaptığımız gibi 3 zincir, 2 trabzan tepesi atlıyorum. 3. trabzanın tepesine, yani bu öndeki ilmekleri arkadaki tellerine trabzan yaptık. Öndeki tellerine zincir yapıp batacağız. Ben şu anda rahat yapabilmek için şu şekilde katlıyorum. Onu karıştırmayın. Şu anda şu tellerin oraya yapıyorum. Rahat çalışabilmek için burayı katlıyorum. 1, 2, 3. 3. trabzan tepesine bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. 1, 2, 3. Üçüncünün üzerine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, üçüncünün üzerine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. 2 tane trabzan tepesi atlayınca 3. zincire denk geldi. Trabzanın üzerinde bitseydi daha iyi olacaktı ama sayılar denk gelmedi. Sizinki de denk gelmiyorsa arada yedirebilirsiniz. İsterseniz benim gibi zincirin üzerine de batabilirsiniz. Bu yaprakların tam denk gelmesi için bunların sayısı önemli. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane yaptım. Yani tekli bitmesi gerekiyor. Çiftli bitince denk gelmeyecek. Çünkü burada yaptığımız gibi birine yaprak yapacağız. Birine boş batacağız. O yüzden bu şekilde bitmesi gerekiyor. Şöyle de hesaplayabiliriz. Ben öyle saydım. Tek tek saymadım. Bu köşede yaprak yapacağız. Burası boş olacak. Araya battığımız yer.
Boş, dolu, 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 boş. Köşeye gelene kadar en sonuncusu boş olması lazım. Dolu da köşede olacak. Kenarlarda 3 zincir yapıyoruz. Sadece köşede aynı burada yaptığımız gibi 5 zincir yapacağız. 5 zincir. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi trabzanın tepesine batıp sık iğne yapacağım. 3 zincir. 1, 2, 3. Üçüncünün üzerine sık iğne. Şimdi tekrar aynı buradaki gibi başlıyorum. 3 zincir. 1, 2, 3. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu başladığımız yere kadar, köşe yapana kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi buralarda saydığımız gibi bu trabzanların üzerinde boş başlayacak. Burada da boş bitecek zincirden önce. Yaprakların denk gelmesi için o önemli. Belki sıranız daha çok olabilir. Bu sayı da farklı olabilir. Dediğim gibi boş başlayıp boş bitecek. Bu şekilde bu başladığımız yere kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu köşeyi yapıyorum. 5 zincir. Bu ilk battığım yere batarak buraya sabitliyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi benim bunun ortasından başlamam gerekiyor. Bu ilk yaptığım yerin. Zincirlerin arka tellerinden beri iz sürme yaparak ikinci zincire kadar geliyorum. Tam ortada bir sık iğne yapıyorum. Şimdi sıradaki boşluğa yaprak yapmaya başlıyoruz. Aynı bu ortada yaptığımız gibi yapacağız. 3 tane normal ikili trabzan, 1 2 3. Dördüncüyü üçlü trabzan 2 sefer tığıma doluyorum. Tekrar aynı boşlukta üçlü trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir, tekrar 2 sefer doluyorum, üçlü trabzanı yapıyorum. 3 tane normal ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sıradaki boşluğa gelip hiç zincir çekmeden bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Şimdi sıradaki boşluğa geliyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta normal 3 trabzan yapıyorum. Dördüncü trabzanı 2 sefer tığıma dolayarak yani üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 4 oluyor. Arada bir zincir, tekrar tığıma 2 sefer doluyorum, üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar sıradaki boşluğa gelip bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Boş dediğimiz kısım burası oluyor. Hiçbir şey yapmadan gelip sadece bir sık iğne yapıyorum. İlkini o şekilde yaptık. Sık iğne yaptık. İkincisine yaprak yapmaya başladık. Bu şekilde köşeye kadar yapıyoruz. Burada yaprak olması gerekiyor. Burada sadece bir sık iğne yapıp burada köşe yaprağımızı yapabilmek için burada sadece sık iğne yapmamız lazım. Şimdi bu köşeye kadar yapalım. Köşeye kadar geldim. Bakın sonuncu sadece sık iğne battım. Yani boş dediğim yer. Şimdi köşe yapacağız. Köşede aynı şekilde sadece sayıları değişik. Bu sefer 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı buradaki gibi. 1 2 3 4 5.'yi 2 sefer dolayarak üçlü trabzan yapıyoruz. Burada köşelerde 3 zincir yapıyorduk. Çünkü köşe yapmaya devam edecektik. Ama şimdi 3 zincir çekmeye gerek yok. Üzerine bir işlem yapmayacağım. Bir zincir, tekrar üçlü trabzan yaparak diğer tarafına başlıyorum. Şimdi 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 ve 4. Sonra yanındakine batarak hiç zincir çekmeden bir sık iğne yapıyorum. Sonra bu kenara devam ediyorum. Bunu isterseniz bu şekilde ortası kendi renginden de yapıp
bu renkte yapabilirsiniz. Ortası renkli, kenarı bu şekilde yapabilirsiniz. Buna zincir işi ekleyerek bu kısmı da renklendirebilirsiniz. Kendi orta motifinin renginden buraya zincir işi yaparak renk de katabilirsiniz. Sade de olabilir. Onu göstereyim. Burada başlıyorum hemen. Yani bu sıra sonuna kadar geldikten sonra bu işlemi yapıyorsunuz. Bu şekilde arka tellerine iz sürme yapabilirsiniz. Renk katabilmek için. Trabzanların üzerine yaptım. Zincirin de arka teline. Tekrar bu taraftaki trabzanların arka telinden beri iz sürme yapıyorum. Bu şekilde hep arkadaki tellerine iz sürümü yapıyorum. Bu şekilde bütün yaprakların etrafına yapabilirsiniz. Dediğim gibi sade yapabilirsiniz. Bu şekilde kenar detayı ekleyebilirsiniz. Daha iyi uyumlu olur. İsterseniz de bu şekilde orta renginden bu kenar detayını renkli de yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bunu sıra sonuna kadar yaptıktan sonra önle arkayı birbirine birleştirme aşaması kalıyor. Son aşama kalıyor. Bunu hayal gücünüze göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ortasına sade, kenarıyla aynı renk, renkli renkli. Buraları renk geçişleriyle de yapabilirsiniz. Tek renk olmasına da gerek yok. Kenarlarını bu şekilde istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Hiç kenar detayı olmadan bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu tamamlıyorum. Birleştirme aşamasını size gösteriyorum. Yastıklarım bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizler de bu modelleri beğenmişsinizdir. Ben hepsini yaparken ayrı keyif aldım. Umarım sizler de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kolay gelsin.